Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar endeksi, dolar TL, sterlin TL, euro TL, altın, ons altın, gram gümüş, gümüş ons, hepsinin değerlendirmesini yapacağız. Biliyorsunuz haftalık kapanışlar geldi. Hemen hemen baktığımızda ons tarafları hariç, gram tarafları olsun, dolar TL, sterlin TL, euro TL olsun, hepsi zirvelerde kapanışlar yaptılar. Şimdi hepimizin merakla beklediği soru, artık geri dönüşler olur mu? Geri dönüşleri yakalayabilmek için hangi seviyeler bizler için kritik olacak? Bu video içerisinde sizlerle bunları bulmaya çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Özellikle dolarda, gram altın tarafında olsun, gram gümüş tarafında olsun, hareketlerin daha ileriki seviyelere gidebilmesi için uygulamamız gereken stratejiler hangi noktalardan geçiyor? Sizlerle birlikte bunu bulacağız. Psikolojik sınır olan dolar TL kurunda özellikle 10.02 seviyesine kadar yükselişler meydana geldi ve 9.98 civarlarından da bir haftalık kapanış dolar TL kuru fiyatları üzerinde gördük. Şimdi dolar TL kurunu incelemeden önce dolar endeksine de bir bakmak lazım. Dolar endeksindeki hareketler güçlü seyrini devam ettiriyor mu? Ondan sonra bu dolar endeksini anlattıktan sonra dolar TL kuruna hemen geçelim. Bakın arkadaşlar, dolar endeksinde özellikle bizler için bu 94.50 seviyesi önemli bir seviyeydi. Ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 95'li seviyelere doğru yukarı yönlü bir atak yaşadık. Dolar endeksinde 94.50 civarında, şuradaki bölge üzerinde tutunması demek dolar endeksinin güçlü seyrini devam ettireceği anlamı taşır. Bizler için buradaki hedef bölgemiz 97 dolar civarından geçen bölgeydi. Bu yüzden 94.50 üzerinde tutunmasına devam eden dolar endeksi güçlü olacaktır ve ilerleyen günlerde 96-97 dolar seviyesine doğru hareketlerini devam ettirecektir. Burası bizim TL için bir kere bir olumsuz durum arkadaşlar. Bununla birlikte bir strateji şimdi dolar TL kurunda sizlerle birlikte burada kurmaya çalışacağız. Şimdi dolar TL kuruna baktığımız zaman özellikle dolar TL kurunda 10.02 tepesini görmüş dolar TL kurunda takip edilecek ilk destek seviyesi 9.90 seviyesinden geçen bölgedir arkadaşlar. Ve onun altında da 9.72 seviyesinden geçen ikinci bir destek seviyesi. Şimdi alt seviyelerden alım yapmış arkadaşlar varsa dolar TL kurunda olanlar için 9.72 seviyesi önemli bir destek bölgesi olacak arkadaşlar. Çünkü 9.72 üzerinde seviyesi üzerinde dolar TL kuru hala güçlüdür arkadaşlar. Bu hafta itibariyle 10.02 bölgesi bir direnç haline gelmiş durumda. Dolar TL kurunda 10.02 artık bir direnç bölgesi ve buradan bir haftalık seyrine devam etmesi durumunda tekrardan dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Fakat sizlerin özellikle strateji kurarken geri çekilmelerde ilk 9.90 destek ve 9.72 seviyesinden geçen önemli iki desteğe dikkat etmeniz lazım. 9.72 altında dolar TL kurunda aşağı yönlü kapanışlar devam etmesi halinde burada artık pozisyonları yavaş yavaş kapatmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü 9.72 önemli bir seviye ve hareketlerin, trendin değiştiğini gösteren bir seviye. Bu hafta itibariyle sizler bu seviyeye dikkat edeceksiniz. Yukarı yönlü hareketlerin 9.72 civarında kalması demek ve dolar endeksine de sizlerle birlikte baktık. Dolar endeksi bu hafta itibariyle güçlü seyrine devam edecektir. Yani yukarı yönlü hareketler dolar endeksinde de izleyeceğiz. Dolar endeksinin böyle canlı kalmasıyla birlikte dolar kuru da TL karşısında güçlü seyrini devam ettirebilir. O yüzden bu ilk
destek noktası 9.90 destek noktası sıkı bir şekilde takip edilecek ve bu destek bölgesi kırılmazsa kısa yönlü yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buradan bir pozisyon açma olasılığı da doğabilir. Ve dolar TL kurunda Merkez Bankası'nın da biliyorsunuz faiz indirme durumları ve bu faiz indirmede daha önümüzde açık alanlar olduğu yönüyle ilgili yapmış olduğu açıklamanın ardından da Merkez Bankası'nın hala faiz indirimlerine devam edebileceği düşüncesi piyasalarda hakim. 9.90 üzerinde geri çekilmelerde bunun altına sarkmalar olmaz ise arkadaşlar dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri 10.07 bizler için 10.24 bölgesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. Fakat 10 TL yani çift rakamlar dolar TL'de görülmesine rağmen Merkez Bankası bu çift rakamlı dolar fiyatlarından rahatsız da olabilir ve dolar TL kurunu baskılama yönüne gidebilir arkadaşlar. Bunu da stratejilerinizin bir kenarını eklemesinde ve not almanızda fayda var. Merkez Bankası'ndan böyle bir baskılama hamlesi gelir ise arkadaşlar dolar TL kurunu 9.72 altında 9.53 seviyesine kadar çekme içerisine Merkez Bankası girebilir. O yüzden bu verdiğim seviyeler özellikle bu hafta itibariyle dolar TL kurunda çok önemli olacak seviyelerdir. Sizler de bu seviyelere mutlaka riayet etmelisiniz arkadaşlar. Piyasayı bir müddet izlemekte fayda var. Özellikle 10 TL yani çift rakamlı sayılar üzerinde dolar TL durabilecek mi? Ve bizim piyasalar özellikle açıldığı zaman dikkat edilmesi gereken husus burada bir baskılama Merkez Bankası'nın yapıp yapamayacağı. Çünkü biliyorsunuz 10 TL artık psikolojik bir sınır ve buradan aşağı yönlü baskılamalar da gelebilir. Fakat aşağı yönlü baskılamalar dediğim gibi 9.53-9.72 aralığında tekrardan alımla da karşılaşabilir. Çünkü piyasanın daha ileriye yönük beklentileri ve fiyatlamaları bitmiş değil. Burada zaten büyük çanağın biliyorsunuz bizler için bir hedef noktası var. 10.45-10.50 civarlarından geçen bir bölge. Burası da bu çanağın hedefi. Geri çekilmelerde olumlu güzel bölgeler yakalanabilir ise yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla dolar kurunda alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet, buradan hemen altın tarafına geçelim. Bakalım altında bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Ons altında başlayalım. Hemen ons altında bizler için önemli kritik seviyeler. Evet, bir önceki videomuzda ons tarafında fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirme yoluna gitmekte fayda var şeklinde bir videomuz vardı. Ve bugün itibariyle ons altına baktığımız zaman ons altın tarafında güzel bir kapanış geldi. Özellikle 1852 dolar üzerinde ons altında yukarı yönlü bir kapanış gelmesi ons altının da güçlü seyrini devam ettireceği yönünde değerlendirmeli ve takipte kalınmalı arkadaşlar. Ons altını takip eden arkadaşlar şuradaki 1828 bölgesi artık önemli bir yükseliş kanal bölgesidir. Ve ayrıca bir stop bölgesi olarak kendinizi garantiye alabileceğiniz bir bölge. Onun üzerinde 1853 destek bölgesi mevcut. Bu iki destek bölgesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. 1828 dolar altında kapanış görmediğimiz müddetçe ons altında bizler tekrardan yukarı yönlü hareketlerin 1871 onun üzerinde gene 1884 ve 1902 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü devam edeceği düşüncelerim ve öngörülerim devam etmekte.
Ons takip eden arkadaşlar özellikle verdiğim bu seviyelere dikkat etsinler. Artık bizler ons tarafında düşen trendin yukarı kırıldığı ve artık hareketlerin bir üst band olan 1900 dolar seviyesine doğru hareket edeceğini düşünmekteyiz arkadaşlar. Sizler de bu verdiğim seviyeleri alt band 1828, üst bandda 1900 dolar şeklinde takip edebilirsiniz. Evet, ons gümüşü de hemen değerlendirelim. Bakalım ons gümüşte bizler için önemli olacak seviyeler. Evet, ons gümüşte çok güzel çalışan bir formasyonumuz mevcut ve bu formasyonumuzun üzerinde kapanışlar gördük. Ben ons gümüşü çok olumlu görüyorum arkadaşlar. Özellikle 24.80 ons gümüş takip eden arkadaşlar için kritik bir seviye ve üzerinde tutunmaların gerçekleşmesi durumunda herhalde benim tahminimce de burada büyük bir ihtimal zaten tutunma gerçekleşecek. 24.80 üzerinde gümüş onsun hareketlerine devam etmesi durumunda bizler ilk etapta gümüşün onsunda şurada gördüğünüz 26.30 seviyesine doğru hareketler göreceğiz arkadaşlar. Ve bu hareketlerin 26.30 üzerinde yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de ana hedef bölgemiz olan gümüşün onsunda 28 dolarlar seviyesine doğru giden bir gümüş ons takip edeceğiz arkadaşlar. Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar için gene 24.80 önemli bir bölge. Bu 24.80 bölgesi bir stop loss bölgesi olarak da takip edilebilir. 24.80 altında gene burada 24 dolara doğru B planımız olsun. 24 dolara doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. Fakat buradaki formasyon bugün itibariyle baktığımız zaman çok güzel çalışmakta. Ve bu formasyonun hedefi olan 28 dolarlar civarına doğru da gümüş onsu ben taşıyacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Gümüşün onsu da yakın takibimizde. Gram gümüş. Gram gümüşü de hemen gümüş ons grafiği üzerinde değerlendirelim. Bizler için 8 lira 12 kuruş seviyelerinden kapanış geldi. Bu da gram gümüş için olumlu bir kapanış diyebiliriz. Artık gram gümüşte 7.98 bölgesi, şuradan geçen 7.98 bölgesi önemli bir destek konumuna geçti. 7.98 altında 7.67 ikinci bir destek bölgemiz. Bunlar artık kuvvetli destek bölgeleri oldu. 7.67 seviyesi gram gümüş takip eden arkadaşlar için ayrıyetten bir de stop bölgesi olarak bu hafta değerlendirilmeli. Stop bölgesi dediğimiz bölgeler arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için hatırlatalım. Yani bu 7.67 stop bölgesi dediğimiz bölgeler altında kapanışlar gerçekleşmeye başlarsa trend değişir. Bu sefer aşağı yönlü trend takip etmekte fayda var. 7.67 üzerinde kalındıkça bizler için 7.98 desteği önemli olacak. Ve bu 7.98 desteği üzerinde kalındıkça da bizler gümüşün gram tarafında 8.19, 8.27 ve 8.34 seviyelerini sizlerle birlikte takipte kalacağız arkadaşlar. Yönümüz gram gümüşte de yukarı yönlü gözükmekte. Tabi dolar TL kurunda sıkı takipte kalacağız. Merkez Bankası'nın burada yapacağı atraksiyonlar da gene gümüşün gram tarafında etkili olacaktır arkadaşlar. Çünkü bir çift taneli dolar TL kuru Merkez Bankası'nın da hoşuna gitmeyebilir. O yüzden sizlerin de dikkatli olmasında fayda var. Gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altında 601 TL civarına gördük. Rekorları gram altın tekrardan tazeledi ve 598 TL civarında bir haftalık kapanış gördük. Gram altın takip eden arkadaşlar için ilk destek noktası, takip edilecek destek noktası 590 TL civarı. Onun altındaki 571 TL gene önemli ikinci bir destek noktası ve bu 571 TL altında kapanışlar olur ise burası bizim stop bölgemiz.
elimizdeki pozisyonları azaltmakta fayda var diyebiliriz. 571 üzerinde kaldıkça bu hafta itibariyle gram altında da sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gram altında ilk 602 direnç bölgesi, onun üzerinde 607 direnç bölgesi ve 624 TL'de bulunan ana hedef bölgesinden geçen dirençler sırasıyla takip etmemiz gereken dirençler arasında bulunuyor. Burası da dolar TL'ye bağlı, ons altında yukarı yönlü hareketlere de bağlı olarak dolar TL kurunda dediğim gibi unutulmaması gereken, Merkez Bankası'nın herhangi bir baskılaması gelmezse gramlarda yön yukarı yönlü devam eder. Merkez Bankası'ndan baskılama gelir, çift rakamlı dolar TL kurunu baskılamak isterse bu sefer gram TL'de 590-571 TL civarlarına doğru geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden bu hafta dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak ve sıkı bir şekilde piyasaları takipte kalmanız gerekecek. Sterlin TL, evet, sterlin kurunu takip eden arkadaşlar için 13.43 bir direnç bölgesi ve onun altında 13.22. Evet, şuraya hemen çizelim arkadaşlar. Burası çok önemli olacak. Özellikle 13.22 bölgesinden geçen yer bizler için bir stop bölgesi olarak sterlinde takip edilebilir. Gene sterlinin üst taraflarından geçen bölgede arkadaşlar 13.56 bölgesi. Evet, şu iki bölge arasında sterlinde sıkışma hala devam edebilir. Sterlin takip eden arkadaşların unutmaması gereken bir mevzuda önümüzdeki ay sterlinin Merkez Bankası tarafından faizleri arttırma yoluna gidebilir İngiltere. Bu da sterlin TL kurunu bizim ülkemizde, yani bizim gibi piyasalarda yukarı yönlü taşıma isteğini tekrardan doğurabilir. 13.22 daha uzun vadeciler için ise 13 lira altında bir kapanış olmadıkça sterlinde de yukarı yönlü beklentimiz devam etmekte. Sterlinde 13.44 direnç bölgesi, 13.44 üzerinde de 13.54 direnç bölgeleri takibimizde olacak. Bir üst band olan da 13.69 seviyesi. Sterlinde de güçlü seyir devam eder ise arkadaşlar, bu 13 TL altına inmez ise buraları artık kendine sağlam bir destek bölgesi haline getirebilir ise de sterlinde 13.95 14 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketlerde görebiliriz. Bu potansiyel var. Fakat dediğim gibi Merkez Bankası'nın bu hafta kurlara yapacağı müdahaleler de sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekir. Kurlar serbest bırakılırsa sterlinde de yön yukarı yönlü devam edecektir. Euro TL. Hemen Euro TL'ye geçelim. 11.42 civarlarından Euro'da kapanışımız geldi. Euro TL'de 11.37 önemli bir destek bölgemiz, takip edilecek bölge. İkinci önemli destek bölgemiz ise 11.21 ve ayrıca 11.21 bizler için bir stop bölgesi olarak takip edilmeli. 11.21 altında kapanışlar Euro TL'de görebilir isek bu sefer trendimiz aşağı yönlü döner arkadaşlar. Fakat bu hafta itibariyle 11.42 seviyelerinden bir kapanış geldiği için henüz bir 11.21 altında kapanış olmadıkça panik yapmaya gerek yok. Yukarıda 11.37 destek bölgemiz, direnç olarak 11.48 rekor bölgesi takibimizde olacak. Onun üzerinde de Euro TL'de gene 11.54 ve 11.66 seviyelerindeki direnç bölgeleri takipte kalınabilir arkadaşlar. Evet. Kurlarımızı inceledik. Gram altın, gram gümüş, sterlin TL, Euro TL, dolar, altın, gümüş, hepsine baktık. Haftalık kapanışlara göre değerlendirmemizi, kritik destek bölgelerini sizlerle birlikte bulduk. İnşallah videolarımızın size bir faydası oluyordur. Videolarımızın faydası oluyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı dışarıdan takip eden tüm arkadaşlarımızın hepsini de
kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Sizlerin sorularınız olursa videoların altına yorum şeklinde yazarsanız ben bunları yaptığım videolarda mutlaka yer veriyorum arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.